Selam canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şöyle bir gece bir geleyim dedim. Çünkü ben gece ne zaman gelsem, uzun zamandır da gece gelmediler bana. Ben de size gece gelemedim. Ama dedim ki bir geleyim. Şimdi bakalım, genel bir açılım yapacağım. Şöyle bir genel açılım. Öncelikle onu anlatayım size. Sonra geçeceğiz. Daha muhabbet edeceğiz bir süre. Eğer bunu istemiyorsanız sardırabilirsiniz. Şimdi siz o ne durumda? Tamam mı? Ne yapıyor? Yaşantısında neler oluyor? Neler gizliyor? Neler saklıyor? Bir onlara bakacağız. Bu ayrı olduğunuz kişi, küs olduğunuz, dargın olduğunuz kişiye de niyetlenebilirsiniz. Ve siz ne durumda mısınız? Neler yapacakmışsınız? Neler olacakmış? Ve sizi neler bekliyormuş? Bir bakacağız, tamam mı? Şimdi öncelikle buna bir niyet ettik. Şimdi hepimiz burada niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya değil ve odaklanmanızı rica ediyorum sizden. Bir de şöyle bir durum var, sürekli mesaj alıyorum, diyorlar ki ablacığım işte neden, şimdi aşkım, canım benim, bir tane, bunlar genel açılım. Bakın bunu şey gibi düşünün, böyle tanıtım gibi bir şey düşünün, tamam mı? Bu öyle. Hani siz bireysel birebir açılım almadan hani bunlarla size bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi, beş tanesi tutabilir. Fakat bunun hepsinin tutma gibi bir şansı yok. Öncelikle bunu burada söyleyeyim. Ama birebir açılımlarda geldiğiniz zaman onlara bakacaksınız siz. Birebir açılımlar önemlidir. Anlatabildim mi canım benim? Nasıl bir doktora gidiyorsun? Bir yerin ağrıdığını söylüyorsun da orada sana o noktaya göre işte ağrı kesici veya bir şey veriyor. Diyor ki bunu böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, bunun tedavisi budur diyor. Aynı bu da onun gibi. Yani onu belirtmek istedim burada. Fazla işi uzatmadan ben bana verilen güçlerle size şurada bir açılım yapayım. Hadi bakalım, uzun süredir de bekliyorsunuz aslında bu açılımı. Şimdi niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgiyi almaya deyip sizin o aklınızdaki, kalbinizdeki kişi ne durumda bir bakalım. Şimdi diyor ki burada bana özellikle bakın 30 veya 35 gün olmuş olabilir. Yani üçlü sayıları anlatıyor bana. Üçlü vadileri, belki 3 gün, 3 hafta veya 30 gün, 33 günlük bir süreçi anlatıyor. Şimdi bu hemen hemen ben size söyleyeyim, şu yakın zamandır aslında sizi takip ediyor. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi çok merak ediyor ve düşüncesi de şu, diyor ki aslında diyor bana diyor bir şey, hani beni aldatma veya beni kandırma olayları olabilir mi diye, bir ahlaksızlık olabilir mi bu işte diye sürekli aklındasınız o kişinin. Öncelikle onu sizi belirteyim. Sürekli aklınızda, sürekli düşünüyor. Ve size geldiğim zaman siz de diyorsunuz ki benim kendime ait bir dünyam var. Ben senden daha çok farklı bir boyuttayım. Daha olaylara farklı bakıyorum ama sen benim yaşantımın tam orta göbeğine yer ettiğin için seni bir kenarıya bırakmakta çok zorlanıyorum dediğiniz bir zamandasınız. Şimdi bazılarınız da zaten kendinizi başka bir yere yönlendirmiş, hayatına başka birilerini almış da olabilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. Yani yarım kalmış hikayeler de var aslında burada. Şimdi burada bana deniliyor ki o yarım kalan hikayelerin bazıları tamamlanmak için hayatlarınıza farklı kişiler de girmiş olabilir. Farklı birileri de hayatınızda olabilir. Ama diyor ki bu hikayelerin tamamlanması için, yani bu sayfa daha kapanmamış, açık kalan sayfalar var diyor. Bunlar için de diyor bazı diyor durumların değişip dönüşmesi lazım ki diyor siz tekrardan bir araya gelebilirsiniz diyor. Şimdi o kişi diyor ki ben sana ufak bir adım atacağım fakat güvenemiyorum kendime diyor. Çok detaycı olduğum için diyor her şeyde çok detaycı araştırıyorum ve senin hayatında başka biri olduğundan eminim diyor burada. Bak, bir kıskançlıkta, ben size söyleyeyim. Bu bir kıskançlıkta, çok da detaycı, hiçbir şekil size karşı güveni yok bunun. Artık nasıl bir psikoloji yarattıysanız, nasıl bir o kişiye karşı bir enerji yolladıysanız, nasıl bir durum yarattıysanız acayip sıkıntılarda. Yani
sorma isteği çok var. Yani sen ne yapıyorsun diyerek, bakın sosyal medyadan takip, sağdan soldan, belki de bu kişiyle aynı mahallede, aynı yerde ya da aynı iş yerinde de olabilirsiniz. Değilseniz bile diyor bu kişi sizden haber alıyor, takip ediyor. Onu size söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki ben bu kadar yaşadıklarım bir hiç miydi? Yani bizim bu kadar yaşadıklarımız bir hiç miydi? Ne kadar yüklenmişim, ne kadar senin yükünü almışım. Ben neden bu kadar yük taşımışım ki deyip kendinizi sorguluyorsunuz. Ve aslında bu ilişkiden gitmek istemeseniz bile gitmek zorunda kalmışsınız diyor size. Söyleyeyim. Bu kişi diyor bir denge kurmak istiyor. Kendi hayatıyla, kendiyle alakalı ve şöyle bir durum var. Bakın, eğer 2 aylık bir süre içerisinde ayrılık varsa bu çok olasılıkları düşünüyor. Öyle mi olur, böyle mi olur? Şöyle mi olur, böyle mi olur? Bunu böyle yaparsam böyle mi olur diye düşünceye sahip. Hem hayatında sevgisi var, aşkı var, hem de bu kişi evli. Size onu söyleyeyim. Düşündüğünüz aklınızdaki kişi evli bile ise, şimdi bir yanda aşkını düşünüyor, bir yanda hayatındaki kişiyi düşünüyor. İkisini birbirine dengeleyemediği için, zaten bir türlü olayları çözemediği için de diyor öyle bir sıkışmış bir enerji var ki bu kişide, diyor ki yani benim diyor acayip diyor bir dağılmış durumum var diyor. Bu dağınıklılığımı nasıl toparlayacağımı bilemiyorum diyor. Dengeye koyamıyor kendini bu durumda. Ve siz diyorsunuz bakın ben her şeyi akıntıya bıraktım. Eğer sizin hayatınızda evliyseniz, bir de aklınızda kalbinizde başka kişi varsa, sizde bir ayrılık durumu var diyor. Ve zaten ilişkiniz, evliliğiniz de bir akıntıda yani. Diyorsunuz ki yani nereye giderse gitsin artık beni enterese etmiyor yanımda yaşadığım kişi. Çünkü benim zaten ben burada çocuğum için kaldım ve çocuğum için birlikteyim dediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum burada. İki taraf da evli olabilir. Şimdi eğer bu kişi ateş grubuysa diyor çok hızlı şekilde bir sizin hayatınıza bir adım tekrardan atacak deniliyor. Çünkü fakat adım atacak ama bunda bir tutarsızlık var. Bakın, hızlı gelmesi beni korkutur. Tamam mı? Şimdi bu diyecek ki her şeyi değiştireceğim. Her şey farklı olacak. Yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ki böyle. Ve siz bu kişinin gülüşünü çok seviyorsunuz. Gözlerini çok seviyorsunuz. Yani yüzü çok böyle aydınlık bir yüzü var. Kumral bir kişilik olduğu gözüküyor ve isminde de bakın E harfi var, L harfi var, M harfi var, S harfi var ve T harfi çıkmış, O harfi çıkmış. Şimdi size uyanı alın. Fakat bu insanın bazı sinsilikleri de var, yalanları da var. Bunları da biliyorsunuz ki bu kendisi de zaten bunları bildiği için diyor ki benim diyor yeniye adım atamamamın temeldeki sebebi benim hayattaki diyor konfor alanımı değiştirmememden dolayı oldu, korkularımdan oldu diyor. Şimdi özellikle toprak grubusanız diyor sizin hayatınıza girmek isteyen başka enerjiler de var burada ve bu kişi diyor maddi manevi güçlü yapıya bir sahip ama siz düşünemiyorsunuz. Yani ben yeniye mi adım atayım, eskide mi kalayım, ben ne yapayım deyip arada sıkışmış olanlarınızı görüyorum. Sadece ve beklediğiniz şey o kişinin size, kalbinizdeki, aklınızdaki kişinin size tutarlı bir şekilde gelmesi, size yol göstermesi ve size dese ki ya tamam hadi gel ben bunu yapıyorum, sen de bunu yapacaksın dediği anda siz bir bütünlük, bir olma durumundasınız. Yani ne kadar arada engel başka kişiler olsa bile bunu düşünebiliyorsunuz diyor. Ve bu kişi bakın arada mesafeler olabilir ve bakın siz bunu geçmişten tanıyorsunuz ve bu kişi diyor uzun mesafedeyse diyor eğer bu mesafeden gelmeyi planlıyor diyor. Ne zaman planlıyor derseniz bana deniliyor ki bu 4. aylara doğru diyor gelişi gözüküyor. 4. ayın 3'ü, 4. ayın 1'i gibi gelişi gözüküyor bu kişinin deniliyor. Ama sizde diyor öyle bir durum olmuş ki kalbiniz çok acıyor. Bazılarınızın bakın stresten dolayı kolunuz uyuşabilir, kalp problemleri, tansiyon veya
baş ağrıları çok yoğun olabilir diyor. Bunlara çok dikkat edin diyor. Siz diyorsunuz ben düşüncemi de göstermiyorum, sevgimi de vermiyorum, adım da atmıyorum. Bakalım ne yapacak? Artık sen beni iyileştirmen lazım. Çünkü zamanında ben seni zaten iyileştirdim. Elini tutup seni nerelerden kaldırdım. Ama sen bunu görmezden geldin diyorsunuz ve burada bir yargılama, bir suçlama pozisyonuna geçiyorsunuz deniliyor. Şimdi bu kişi diyor ki ya ben bilirim, ben her şeyi yaparım, benim dediğim gibi olacak diyor. Ben zaten değişimi, dönüşümü kabul ediyorum. Bana biraz zaman lazım diyor. Böyle bir süreçte siz hava grubusanız Kova, ikizler, terazi, ben diyorsunuz artık içime kapandım. Ben tekrardan problem yaşamak istemiyorum. Artık kestirdim, attım senin yalanların. Ben sana nasıl inanmışım diyor ya bu hava burçları. Ben nasıl sana inanmışım diyor. Özellikle hayatında toprak ve ateş grupları olduysa havaların veya su, ben sana nasıl inanmışım deyip kendine çok kızdığı bir süreçti. Şimdi bazı o kalbinizdeki, aklınızdaki kişiler diyor ki bak ben sana çok şeyler sundum diyor. Maddi, manevi yapanlar da var. Diyor ki sen diyor bir tek sen sıfırdan başlayamadın. Benim yaşantım sana sıradan geldi çünkü senin gözün yükseklerdeydi diyenleri de var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi diyor ki bazılarınızın hisleri çok kuvvetli ve şifacısınız da aynı zamanda. Şimdi arada diyor bakın aile büyüklerini sorun da görebilirsiniz. Baba, anne, abla işte her kimse annedir. Ve diyorsunuz yani ben ailemle senin aranda kaldım. Ve ben veya senin eşinle sen benim aramda kaldın. Ve ben bu süreçleri çok sıkıntılı atlattım. Ama bir türlü senin hayatında tam olarak net bir şekilde bir yer alamadığınızı düşünüyorsunuz siz. Tamamen sizin düşündüğünüz bu. Şimdi burada diyor ki bakın bu kişiyi özellikle de Başak burçlarındaysa kalbinizdeki aklınızdaki kişi Başak, Boğa, Oğlak burcuysa diyor bu kişi sizin istediğiniz yola gelecek. Tamam mı? Gelecek yalnız bu kişinin ilk önce bir maddi durumunu biraz düzeltmesi lazım. Şimdi ben gideceğim de diyor kendi maddi kaynaklarını başka bir kişinin maddi kaynağıyla birleştirdiği için, bağladığı için burada bir çözemediği durumlar oluyor. Ve siz diyorsunuz ben çok depresyon, sıkıntı yaşadım, içe dönüklük yaşadım. Aynı zamanda da evimde beklemekten yoruldum artık diyorsunuz. Ben evimdeyim arkadaş diyorsun yani. Ben evimdeyim, barkımdayım. Ve benim yaptığımda hiçbir şey de yok. Ama sürekli yargılanan, suçlanan, aynı zamanda da ben nedense hep iyi niyetle gidiyorum ama karşımdaki kişiden ben istediğim o şeyi göremiyorum. O iyi niyeti bana karşı göstereceği o mücadeleyi göremiyorum diyorsunuz. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. İyi dinleyin beni. Şimdi bu kişi bir kere sizin için çabalayacak. Zaten neyi sorguluyor biliyor musun? Bakın bunun bir farkındalığı artmış. Ben bu dünyaya niye geldim? Ne için bu ilişki içerisine girdim? Neden ben bu kişiyle karşılaştım? Neden seneler sonra böyle bir durumlar yaşadım diye kendini sorguluyor. Ve aslında biliyor ki yeni olacak hayat, seçeceği yeni hayat, sizinle olan durum, bağlantı ona çok iyi geleceğini biliyor. Ve onu çok çok mutlu edeceğini biliyor. O mutlu olursa sizi de mutlu edeceğini biliyor. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Şimdi özellikle sizler Başak Burcuysanız diyorsunuz ki ben çalışıyorum, bu konuda detaycıyım, emek veriyorum ve bütünleşmek istiyorum. Yani seninle bir bütünlük istiyorum. Benim yanımdaysan, ben sana sırtımı dayayabiliyorsam ben varım diyorsunuz. Ve gerçekten sizin çok özellikle Başaklar çok ince düşündüğünüz bir durumlar diyor bunlar. Çok da büyük planlarınız var, planlıyorsunuz da. Size diyor ki burada zaten istediğiniz o bütünlük olacak. Eğer o istediğiniz bütünlük olmazsa zaten siz bu oyun içerisinde, bu ilişki içerisinde kalmayı zaten düşünmüyorsunuz. Her şeyiniz planlı deniliyor. Şimdi bu kişi sizi bir kere tensel ve
cinsel olarak çok özlemiş. O kadar çok özlemiş ki aklından bir dakika bile çıkmıyorsunuz. Ve diyor benim senin için savaşmam gerekiyor ve ben bu savaşı da vereceğim. Sen zannediyorsun ki ben seni askıya aldım. Bu kişinin isminde özellikle T harfi de olabilir. Ben seni askıya aldım, düşünmüyorum, ben planlamıyorum, hiçbir şey yapmıyorum düşünüyorsun. Ama diyor ben her şeyi planladım, düşündüm, hamle yapacağım artık diyor. Peki aldık, kabul ettik. Siz de diyorsunuz ki bakın ben senden haber beklemekten yoruldum. Artık bana net bir şekilde gelmeni istiyorum. Ve beni kimseyle kıyaslama, karşılaştırma. Bak ben o kadar üzüldüm, o kadar sıkıldım. Gerçeği zihnimde bilsem bile gözlerimi hep gerçeğe kapattım diyorsunuz siz. İkinizin olduğu süreç bu arkadaşlar. Bu süreçte misiniz siz ve bunlar olacakmış. Şimdi bakalım şunları söyleyin size aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Şimdi ne söylemek istersin bana dediğim zaman diyor ki ben seninle haberleşeceğim diyor. Sana söyleyeceğim çok şeyler var. 3 ile 9 gün arasında alacağınız haberler var. Ve sizler diyor yıldız gibi parlayacak bir süreçtesiniz. Elinize o istediğiniz büyük şans geçecek deniliyor. Peki devam edelim. Ben çok yalnızım diyor. Ben gerçekten çok yalnızım. Evet sana yalanlarım oldu diyor. Bak ben inkar etmiyorum ve inkar etmeyi de düşünmüyorum. Çünkü sen zaten benim gözümden anlıyorsun diyor. Benim yalanlarım oldu diyor. Fakat diyor ki sana bizim diyor ilişkimiz seninle yaşadıklarımız kadersel. Biz bunu seçmedik. Biz bu kaderin, bu yaşadıklarımız duygunun içerisine, aşkın içerisine çekildik diyor. Siz de diyorsunuz ki evet ben sana bağımlıyım. Bağımlıyım yani. Ben nereye gitsem, ne yapsam, hayatıma başkasını da alsam gene sen varsın, gene sen varsın. Ve bir türlü kafa yapımı değiştiremiyorum. Aslında kendimi tamamen iyileştirmek istiyorum ama iyileştiremiyorum diyor. Peki sizin için ne düşünüyor dediğim zaman diyor ki sen benim imparatoriçemsin diyor. Sen diyor dört dörtlük değil beş beşlik bir insansın diyor. Ve diyor ki bak sen beni diyor askıya aldın. Sen bu ilişkiyi bu hale getirdin diyor size. Sen de diyorsun ki ben seninle çok mutlu oldum ama daha da mutlu olmak isterken sen beni çok kırdın, çok incittin, bana inanmadın ve sen yolunu değiştirip başka bir tarafa yönlendin diyor. Bakın bu kişi doktor olabilir, aynı zamanda üniformalı biri olabilir ya da kendi işinin sahibi de olabilir, tamam mı? Ve çok akıllı, çok zeki, aşırı böyle insanı manipüle eden ve o kadar etkisi altında bırakan bir kişi olarak gözüküyor. Bu kişinin diyor isminde bakın gene veriyor SELM Y harfi de var. Şimdi burada bana denilen şu. Şimdi negatif enerjiler çok var diyor. Şimdi bazılarını siz zaten yaptırmışsınız ama bazıları da diyor o kişinin hayatında olan veya o kişinin ailesinden yapılmış negatif enerjiler var deniliyor burada. Çok çok dua edin. Bakın dua kartı çıkıyor. Dua edin diyor. Yani şükredin, dua edin diyor. Her şey çözülecek diyor. Yani burada bana denilen burada boş bir ilişki yok. Burada duygusuz bir ilişki yok. Burada bitmiş bir ilişki verilmiyor bana. Evet bazı ilişkiler burada bana anlatılan karışık durumları var ama çözülmeyecek bir durum yok. Çünkü buradaki çoğu ilişkinin kadersel olduğu gözüküyor. Yani siz ne kadar böyle bu işler çözülmez artık yani deseniz bile diyor bu kişi diyor sizi kutsal kadın olarak görüyor. Yani diyor ki sen benim için çok değerlisin ve benim şu anki durumum diyor felaket diyor. Ben diyor ne kadar dışarıya iyiymiş gibi yansı etsem de diyor şu anda diyor yapamadıklarımdan dolayı diyor zaten bunu böyle yapıyorum diyor. Ve diyor ki bak ben seni seviyorum diyor. Benim sevgim senden daha büyük diyor ve ben senin sevgini taşımaya hazırım diyor. Barış var burada arkadaşlar ve başarı var yani bu işi diyor yapacaksınız diyor. Ve bakın bazılarınız yok olmaz artık bizden bir şey olmaz biz bir araya gelemeyiz diyenlere de bu da kapak olsun diyor ki burada özellikle bakın bu kişiyle aynı yolda
yürürseniz diyor, destek olursanız birbirinize, çünkü bazılarınızın hayatınızdan çıkması için diyor sizin de hayatınızı çok değiştirmeniz lazım diyor. Bu değişikliği diyor hazırım ben diyorsunuz ama diyor siz bu değişikliğe ne maddi olarak, ne ruhsal olarak, ne de manevi olarak hazır değilsiniz. Bu kişinin desteği olmadan, hadi yapalım demeden siz bu durumu yapamazsınız diyor. Ama burada bana söylenen, ikiniz birbirinize destek olursanız bu sorunların çözüleceğini veriyorlar. Bakın, konuştuklarınıza çok dikkat edin diyor. Şimdi o kişi diyor ki ben maddiyatı düşünüyorum, parayı düşünüyorum diyor. Ben parasız diyor hiçbir şey yapamam. Ve şu anda diyor para konusu hiç iyi değil diyor. Bakın, işlerle ilgili, alacaklarla ilgili bayağı bir sıkıntılarım var diyor. Onun için diyor ilk önce bunu çözmem lazım, buna odaklandım diyor. Bir de arkadaşlar, ailesinde rahatsız olan kişiler varsa burada öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi onlara da çok dikkat etsin. Bazı ciddi hastalık haberi alabilirsiniz. Bazı hastalıklarla uğraşabilirsiniz. Onlara çok dikkat edin diyor size. Ve bakalım şimdi. Geçelim, devam edelim. Peki bana ne söylemek istersin? Tekrardan soralım. Diyor ki eğer üçlü bir ilişki ise diyor aradaki olan kişiler çıkacak diyor. Bakın 6. ayı veriyorum ben. Engel olan kişileri teker teker çıkaracaksınız ve size gelecek çok güzel haberler var diyor. Çok mutlu olacağınız haberler alacaksınız diyor. Bakın, taşınmalar olabilir, yer değişikliği, şehir değişikliği olabilir diyor. Şimdi bazılarınızın da diyor bakın, eğer hayatında 2 kişi varsa diyor, tamam mı, bu kişiden bir kişiyi diyor artık seçeceği ve tamam ben bununla yoluma devam ediyorum diyeceği bir süreçte olacak diyor. Bakın, ben diyor kral benim kızım diyor. Benim gözüm sende diyor. Ve ben sana doğru geliyorum. Hiçbir zaman da sana arkamı dönmedim diyor. Sana sevgim, aşkım tam ve seni o kadar çok özledim ki diyor. Bunu da sana anlatmaya, ifade etmeye geleceğim diyor. Bana bunları anlattılar canlarım. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. İlişkileriniz çok iyi bir şekilde ilerlesin. Hepinizin Allah kalbine göre versin diyorum ve diyorum ki size uyanı alın, kabul edin canlarım, uymayan evrene geri yollayın. Sizleri çok seviyorum ve tekrardan görüşmek üzere diyorum. Tschüss.